Genital lazer uygulamaları. Genital lazer ilk olarak 1970 yılında kadın doğum pratiğinde kullanılmaya başlanmış. Aslında dermatoloji ve plastik cerrahinin çok sıkça kullandığı lazer teknoloji kadın doğum pratiğinde ilk olarak estetik amaçlı kullanılmamış. İlk olarak kondilomlar tedavi edilmek için kullanmış. Ardından rahim içi patolojileri, poliplerin alınması için derken karın içi ameliyatlar, laparoskopi ameliyatları, onkolojik ameliyatlar, ardından infertilite derken son aşamada son 10 yıldır genital estetik pratiğinde biz genital lazer uygulamalarını çok sık kullanmaktayız. Genital lazer teknolojilerinde iki teknolojiyi sıkça kullanmaktayız. Karbondioksit lazer teknolojileri, erbiyum yak lazer teknolojileri. Her iki lazerin de çalışma prensibi su üzerinden olmakta. Dokuların içindeki suya ışın, termal ısı yayarak etki göstermekte. Bunu biraz daha açacak olursak, lazeri dokuya gönderdiğimiz zaman doku altında kontrollü bir termal hasar, yani ısının sebep olduğu bir hasar oluşturmaktayız. Bu hasarın olduğu bölgede vücudumuzun savunma sistemi yanıt olarak inflamatuar hücrelerin oraya göç etmesini sağlar. İnflamatuar hücreler buraya göç edince burada mini bir yangın reaksiyon varsayıp kolajen liflerin, fibrin liflerin uyarılmasını ve çoğalmasını, sentezlenmesini sağlar. Doku altında bu kontrollü yangın, yani kontrollü oluşturulan inflamatuar süreçte dokunun yeniden gençleşmesine, kanlanmasına, sıkılaşmasına ve dirileşmesine zemin hazırlar. Bu prensiple çalışır lazer teknolojileri. Lazeri biz ilk olarak vajina gençleştirme amacıyla kullanmaya başladık. Yani menopozda olup da vajinal kuruluk yaşayan, atrofiye uğrayan, kanlanması bozulan ve bize cinsel ilişki sırasında yanma, ağrı, kaşıntı, akıntı ve cinsellikten soğumayla gelen hastalarımıza ilk olarak bu tedaviyi uygulamaya başladık. Sonuçlarını gördükçe bu teknolojiyi diğer alanlara da kaydırmaya başladık. Kadınların artık daha rahatladığını, sulandığını, kuruluklarının azaldığını, vajinanın yeniden canlandığını gözlemleme fırsatımız oldu. Bunu daha sonra cinsel aktif kadınlarda da kullanmaya başladık. Cinsel aktif kadın ne demek? Düzenli cinsel ilişkisi olan, üreyen, doğurganlığı olan kadın demek. Bu kadınlarda niçin kullandık? Operasyon amaçlı, vajina bollaşma için gelen, hani vajinam eskisi gibi değil, esnedi, genişledi, eskisi gibi sıkı hissetmiyorum, penisin içimde olduğunu, varlığını hissedemiyorum, eşim beni hissedemiyor, ben onu hissedemiyorum diyen hastalarda eğer ileri derece pelvik organ prolapsu yoksa, yani sistosel, rektosel, rahim sarkması gibi orta ve ileri düzey seviyeler yoksa ilk olarak tedaviyi lazerle düşünmeye başladık. Veya hasta operasyon düşünmüyor farklı sebeplerden. Ameliyat olmasını engelleyecek hastalıkları olabilir, maddi gerekçeler olabilir veya bunu deneyimlemek istiyor olabilir. Bunlar da yapıp gördükçe de şunu gördük ki vajina lazer teknolojisiyle 360 derece ve boylu boyunca yaklaşık 7-8 santim lazer ışınıyla tarandığında bütün alan yaklaşık 20 gün sonra başlayan bir cevap görmeye başladık. Bu cevabı hem eşinden hem de kendinden cinsel ilişki sırasında deneyimlediklerini bize pozitif olarak bildirdi hastalarımız. Lazer uygulanan hastalarda reaksiyona bağlı olarak doku iyileşme süresi 20 gün ile 6 hafta arasında olmakta. O nedenle de biz lazeri aylık seanslar şeklinde ve toplamda 3 seans olarak vajinal gençleştirme, sıkılaşma ve daraltma amaçlı kullanıyoruz. Bunların üçü de aynı şey aslında. 3 etkiyi de gözlemleyebiliyoruz. Etkilerini gördükçe, ki bu etki %30 ile 50 arasında değişmekte, 3 seans sonrası hastalarımız bize bir de şu bildirimleri yaptılar. Evet, hissetmeye başladım ama şöyle bir fark var dediler. Daha önce orgazma daha zor ulaşıyordum. Çok daha zaman alıyordu. Çok daha fazla odaklanma istiyordu. Şimdi daha kolay, daha kısa süreyle orgazma ulaşıyorum. Daha yoğun, derin bir orgazm yaşıyorum ve bu süreyi uzun hissediyorum. Biz bunu gözlemledikçe cinsel disfonksiyonu olan ama vajinası yine dar olan kadınlarda da deneyimlemeye başladık. Yani vajina dar, herhangi bir anatomik ya da fonksiyonel sorun yok ama hasta cinsellik sırasında keyif alamıyor eskisi gibi. O hastalarda da orgazma yardım amaçlı kullandığımızda
destek olduğunu, hatta destek değil epey ileriye götürdüğünü deneyimledik. Bunları deneyimlerken ilk uygulamalar sırasında az önce bahsettim ya, menopozda kuruluk tedavisinde kullanıyorduk diye. Menopozda uyguladığımız hastalarda biliyorsunuz menopoz teyzelerde böyle bir üriner inkontinans yani idrar kaçırma olayı daha fazla diğer yaş gruplarına göre. Bu hastalarda mesane ön duvarında da bir kolajen lif uyarı artışı olduğunu, bu da mesane boynu instabilitesinde, mesane kas disfonksiyonunda faydalı olduğunu görüp üriner inkontinansta epey bir tedavide başarıda rol aldığını lazerin gözlemlemiş olduk. Bununla ilgili çok sayıda literatür çalışması da ayrıca yapılmıştır. Üriner inkontinansın yalnız tiplerine göre değişmekte. Yani öksürünce, hapşırınca, gülünce yani karın içi basıncını arttıran herhangi bir faaliyet sırasında idrar kaçırması yaşıyorsanız, böyle bir kadınsanız o zaman vajina ön duvarına lazer yaptırdığınızda üriner inkontinansınız epey rahatladığını göreceksiniz. Benim son zamanlarda literatürde gözlemlediğim, kendi hastalarımla da deneyimlediğim bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Fekal inkontinans, gayta tutamama veya gaz tutamama şikayetiyle gelen hastalarda da vajinanın posterior duvarını lazer atışıyla taradığımızda bu inkontinansın azaldığını, beraberinde pelvik taban fizyoterapisiyle kombinlediğimizde tedaviye başarının epey yüksek olduğunu gözlemledik. Bu kadar mucizevi bir şey lazer. O nedenle de benim şu anda tedavide en büyük yardımcım. Genital lazer uygulamalarına ulaşmak eskisi gibi zor değil. Neredeyse her kadın doğum kliniğinde bu cihazlar bulunmakta. Operasyon olmayı düşünmüyorsanız, orgazmla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, vajinal kuruluğunuz varsa, sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar geçiriyorsanız, rahimde sarkma, idrar kaçırma ile ilgili problemler yaşıyorsanız artık tedavileri çok daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün. Hekiminize başvurun. Şifa olsun.